Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün yine Kartopi Angora Natural Lux ile karşınızdayım. İpimin renk numarası vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa simli bir ip hanımlar şöyle. İpimin renk numarası 1873 K 1873 1873 hanımlar. İpimin renk numarası hanımlar. Ben 4 numaralı kullanıyorum. 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Modelimi size anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Şu fıstık tarlası dediğim modelimin kol ve yaka kesimi, yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesimini anlatacağım hanımlar. Siz modelimin kurulumunu izlemediyseniz, ilk kez bu videoyu izliyorsanız bu videomun açıklama kısmına modelimin kurulumunu detaylı anlatımı var. Linkini bırakacağım. Oradan linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Hanımlar şöyle bakın. Burada bir modelimiz ve kenar fıstığımız var. Buraya bu şekilde bunu kol altı oyuntusu yapıyoruz. Bakın geldim buradan dönüşümü sağlıyorum. Burayı örmeyeceğim. Burası bizim kol altı. Küçük bir parçada anlatıyorum size hanımlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Bakın şöyle göstereyim fıstıklı. Bu şekilde burada şu ortadaki bakın orta modelimiz fıstığımız var. Onunla devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve dönüyoruz. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece buraya gelince buradan dönüyoruz. Eğer diğer tarafa geldiğimizde bu bizim sol kol altımız oluyor. Sağ yaptığınız zaman zaten bu tarafta olacağı için buradan yine dönüşünü sağlayabilirsiniz ve aynı şekilde de yapabilirsiniz hanımlar. Çünkü bizim bunun şöyle diyeyim, ön yüzü arka yüzü olmadığı için her iki tarafını da kullanabildiğiniz için, her iki taraftan da model kurulduğu için yani aynı yöne de yapabilip ve sadece şu kesim zamanında onu ayarlayacaksınız. Dediğim zaman, kestiğiniz zaman bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yine buradan dönerseniz bunu sağ yapabilirsiniz. Şöyle kullanırsanız sol olur. O kesinlikle artık size kalmış. Çünkü tersi düzü yok bu modelimiz. Bakın şöyle göstereyim. Ve şöyle göstereyim. Tersi düzü yok. Onun için çok daha rahatlık olur yeni öğrenen arkadaşlarımız için. Fıstığın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Örümceğimi ördüm. Tekrar uzatıyorum. 2 örümcek örüyorum onunla. 2 tane örümceğimi ördüm. Ortadaki örümceğin ortasına batıyorum. Sık iğne, bir zincir, tekrar ipimi uzattım. Yine bir örümcek ördüm. Tekrar uzatıyorum. İkinci örümceğimi örüyorum. Burada bir zincir, ipimi doluyorum ve ara fıstığımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 zincir. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Şöyle bir örümcek tekrar uzattım. İkinci örümceğimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki şöyle ortadaki örümceğin içine batıyorum. Burada şimdi yaka kesimi yapacağız hanımlar. Bakın burada bir iki tane ikili yaptık. Burada ne yapıyoruz? Sadece bir zincir çekiyorum. Hafif uzattım. Bir tane örümcek örüyorum. İpimi doluyorum ve kenardaki fıstıklarımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü kesime başladık hanımlar. Arada 2 zincirimiz var diğer fıstığa. Şimdi bunu örüp döneyim. Tekrar örüp döneceğim. Yakaya tekrar beraber kesmeye devam edeceğiz hanımlar.
Evet hanımlar, şöyle kenar fıstıklarımı ördüm. Burada bir tane zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Buradaki örümceğin içine batıyorum. 1 2 3 4 5, hepsini bir kapatıyorum. 1 2 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın hanımlar, burada 1 2 idi, 1'e düşürdük fıstık sayısını. 1 2 zincir, ara fıstığımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5. Arada 2 zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Bakın, ilk örümceğin içine batıyorum. 1 2 3 4 5. Beşli bir fıstık, arada 2 zincir, aynı yere batıyorum. İkinci fıstığımı 1 2 3 4 5. 1 2 zincir, diğer örümceğin içine batıyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 zincir ve fıstığımı içine batıyorum. 1 2 3 4 5. Arada 2 zincir, 1 2 3 4 5. İpimi doladım, kenardaki şu zincirin içine batıyorum. Şöyle kenar trabzan örüyorum. Burası kol altı. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Bakın, kol altı oyuntumuz. 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum. Şimdi örmeye devam edeyim. Burayı örüp geleyim. Burada beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Orta şu fıstıklarımızı tamamladım. 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Buraya değil, artık kenar fıstıklarımı örüyorum hanımlar. Buraya atlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5. Şöyle kapatıyorum. 1 2 zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5. Arada 2 zincir, 1 2 3 4 5. 2 zincir, 1 2 3 4 5. Arada 2 zincir, 1 2 3 4 5. 2 zincir, aynı yere battım. Yine beşli bir fıstık. İpimi doluyorum. Şöyle kenardaki zincirin içine batıyorum. Kenar trabzanımı örüyorum onu. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın, şöyle bir modelimizi bitirmiş olduk. Zaten bir model keseceğim ve şu fıstık sırasını keseceğim. Çünkü küçük bir parçada anlattığım için. Evde modelleri zaten büyük hanımlar. Belki de büyük yaparsanız da bir model size kesimi yeterli olabilir. Çünkü modeller büyük. Minik bir model olmadığı için. 1 2 3 4 5. 2 zincir arada,
Tekrar aynı yere batıyorum. Beşli bir fıstık. 1 2 zincir, 1 2 3 4 5, 2 zincir arada aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5. Burada hanımlar zincir çekmeyeceğim. İpimi doluyorum. Şuranın içine batacağım. Kesim yapıyoruz ya. Hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5. Bir tane fıstık yapıyorum burada hanımlar. Bir tane fıstığımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Şöyle örümcek. Bakın modelin içine batıyorum. Burada bir tane fıstık yaptık. Kesim yapıyoruz. Bir zincir, hafif ipimi uzattım. Şimdi iki tane örümcek tekrar uzatıyorum. İkinci örümcek. Fıstığın içine batıyorum. Şöyle bir zincir. İpimi uzattım. Tekli bir örümcek ipimi doluyorum ve kenardaki fıstığı örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5. İpimi doluyorum ve kenardaki zincirin içine şöyle batıyorum hanımlar. Kenar trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyoruz. Bir 2 3 4 5. 2 zincir aynı yere batıyorum. Yine beşli bir fıstık örüyorum. Bir zincir çektim, ipimi uzattım hafif. 2 tane örümcek. Bir, şöyle ikincisini. Örümceğin içine şöyle batıyorum, sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, tekrar 2 tane örümcek. Bir, yine uzattım. İkinci örümcek. İpimi doluyorum. Bakın buradaki fıstığı atlıyorum, kenardaki fıstığın tepesine. 1 2 3 4 5. Böylece kesimimiz bitmiş oluyor. 2 tane zincir aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5. Arada 2 zincir ve kenar fıstıkları örüyorum. Tekrar örüp geleyim. Beraber devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın şu modelimiz ve aradaki şu fıstık sıramızı tamamıyla kestik, bitirdik. Şimdi şu modeli devam ediyoruz. Tek modelimiz kaldı. Kenardaki fıstıkları ördük. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Bak örümceğin içine batıyorum. 1 2 3 4 5. 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5. Kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım. Diğer örümceğin içine batıyorum. Şu birleşme yerine hanımlar, içine derken 1 2 3 4 5. Kapattım. 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 zincir ve kenardaki fıstıkları örüyorum. 1 2 3 4 5. Tek bir modelimiz kaldı zaten hanımlar. 1
2, 3, 4, 5. İpimi doluyorum. Şöyle zincirime batıyorum. Kenar trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde yakamızı da yapmış olduk, kesmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir sıramı daha tamamlayayım hanımlar. Kesimden sonra şöyle bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi kesmemizi de yaptık. Şahane bir yaka kesimi oldu gördüğünüz gibi. Onu ördükçe zaten yakamız daha da belirgin oluyor hanımlar, düz bir şekilde ördüğümüz zaman. Şöyle dediğim gibi her iki tarafına da bu şekilde eşit. Yani aynı şekilde hiç onunla uğraşıp da hangi taraf sağ sol diye uğraşmanıza gerek yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü modelimiz her iki tarafı da eşit bir şekilde, her iki tarafta da model kurulduğu için iki tarafını da rahatlıkça kullanabildiğimiz bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.